Ninja kaplumbağaların tarihini anlattık, sıra ezeli düşmanları Shredder'da. Tosbağalarımıza 30 küsür yıldır çektirmedi, çile kalmadı ya bunun. 1987 yapımı çizgi filmle biraz madara edilse de karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen Shredder'ın gelmişini, geçmişini, mevcutsa geleceğini öğrenip kültürümüze kültür katacağız, kütür kütür. Bir mutfak aleti olan peynir rendesinden ilham alınarak yaratılan karakterimiz nasıl bu kadar tanınan biri oldu, hikayesine seri boyunca neler yapmış, hadi öğrenelim. Ninja kaplumbağaların Daredevil çizgi romanlarından esinlenerek hazırlandığını biliyoruz. Fakat Shredder tamamen orijinal bir karakter. Serinin yaratıcıları Kevin Eastman ve Peter Laird, Ninja kaplumbağalar fikrini ortaya attıktan sonra bir eksiklik hissediyorlar. Kötü adam. Haliyle, çünkü hikaye anlatmak istiyorsanız genelde karşıt fikir gerekliliği, çatışma zarureti olur. Fakat Shredder'ın ortaya çıkış hikayesi bir hayli enteresan. Şöyle ki, sıradan bir akşamda Kevin Eastman evinde bulaşık yıkarken musluğun altındaki rendeyi eline alır. Rendeyi yıkarken kolunu içine geçirince ilham perilerinin Kevin'a dokunası gelir. Kendi kendine der ki, kollarında bu şekilde rendeler taşıyan bir kötü adam çok havalı olmaz mıydı? İşte Usta Shredder fikri ilk olarak bu şekilde doğar. Kevin hemen fikrini ortağı Peter'a anlatır. Birlikte karakteri çizerler ve ismini The Greater veya The Great Man olarak düşünürler. Çok şükür ki bu isim Peter'ın içine sinmez ve Shredder önerisinde bulunur. Böylece nihai ismine de kavuşan karakterimiz artık Ninja Kaplumbağalar evreninde yerini almaya hazırdır. Şimdi her şeyi güzel de kim bu adam? Tosbağalarımızı alıp veremediği nedir? Bakalım neymiş? Yıl 1964. Japonya'da güçlü savaşçılar ve suikastçilerden oluşan The Foot adlı bir klan vardır. En güçlü ve en iyi savaşçıları Hamato Yoshi'dir. Hamato bir ninjutsu ustası. Kısaca açıklamak gerekirse ninjalar tarafından kullanılan eski, tehlikeli, hatta ölümcül bir Japon dövüş sanatı. Hamato dört duvar arasına kapanıp gece gündüz azimle çalışan bir savaşçı. Bu azme şahit olan tek şey ise evcil hayvanı fare Splinter. Hamato'nun azmi bir fareyi bile o kadar etkiliyor ki Splinter onun hareketlerini taklit ederek ninjutsu sanatını öğreniyor. Hamato'nun bir de rakibi var, Oroku Nagi. Her konuda birbirlerini alt etmeye çalışan ikilinin ortak mevzularından birisi de ne yazık ki aşk. İkisi de Tang Shen isimli güzeller güzeli bir hanımefendiye aşık. Ama Teng'in gönlü Hamato'dan yana. Günlerden bir gün Oroku Nagi'nin Teng'e olan takıntısı hayli çirkin bir hal alır. Teng'in yanına gidip kendisini sevmesi için ısrarcı olur. Ama birine kendinizi zorla sevdiremezsiniz. Doğal olarak Teng buna hayır deyince Oroku Nagi iyice çirkinleşerek Teng'e saldırır. Tam o anda Hamato odaya girer, sevdiği kadını bu halde görünce gözü döner ve bunun sonucu olarak Oroku Nagi'nin yaşamına son verir. Aynı klandan birini öldürmek ağır bir suç ve Hamato seçeneklerinin farkında. Ya onurunu korumak için kendi canına kıyacak ya da sevdiği kadınla birlikte uzaklara kaçacak. İkinci seçeneği tercih ediyor ve faresi Splinter ve Tang Shen ile birlikte Amerika'nın New York eyaletine kaçıyor. Burada da bir dövüş sanatları okulu açıp hayatına devam ediyor. Fakat bu iş burada bitmiyor tabii. Oroku Nagi'nin kardeşi Oroku Saki abisinin ölümüne hayli sinirlenerek Foot Clan'a katılıyor. Saki'nin içindeki nefret ve hırs kısa zamanda Foot Clan'ındaki ustaları bile geçerek en yüksek mertebeye ulaşmasına sebep oluyor. Henüz 18 yaşındayken New York'a Foot Clan'ın New York kolunu yönetmek üzere gönderiliyor. Çok kısa bir sürede de klanı New York'un en azılı çetelerinden biri haline getirmeyi başarıyor.
Bu başarısı sonucunda da kendisine Shredder ismi veriliyor. Talihsiz bir akşamda Shredder, Hamato Yoshi ve Tang Shen'in yerini öğreniyor ve evlerini basıp ikisini de öldürüyor. Apartman dairesindeki boğuşmalar esnasında kafesi kırılan fare Splinter özgür kalıyor, ustasının ölümü sebebiyle duyduğu büyük acıyla kendini New York'un kanalizasyonlarına atıp burada yaşamaya başlıyor. Kader onu 4 kaplumbağa ile karşılaştırıyor ve Splinter ustasının intikamını Shredder'dan almak üzere mutasyon geçirmiş kaplumbağaları eğitmeye başlıyor. Shredder'ın çizgi romanlarda icabına daha ilk sayıda bakılıyor aslında, fakat sonrasında birkaç kez daha hayata geri döndürülüyor. Geri döndürüldükçe de kaplumbağalar tarafından türlü çeşit şekillerde yok ediliyor. Şu meşhur 1987 yapımı çizgi dizide ise Shredder ve Splinter'ın hikayesi hayli farklı, biraz da ondan bahsedelim. Çizgi dizi radikal bir karar alarak Hamato Yoshi ve Splinter Usta'yı aynı kişi haline getirmiştir. Yoshi ve Shredder birbirlerine rakipler ve bunu gözü götürmeyen Shredder, Yoshi'yi bir ustayı öldürmekle suçlayıp sürgün edilmesine sebep olur. Ardından onu öldürmek için kanalizasyona kaplumbağaların da mutasyona uğramasına sebep olan o gizemli yeşil sıvıyı döker, Yoshi'yi zehirleyeceğini düşünerek. Ama iş öyle olmaz. Onun yerine Yoshi fareye dönüşür, usta Splinter olur. Yok, sanırım ben çizgi romanlardaki hikayeyi tercih ederim. Peki o halde Shredder'ın güçleri ve yetenekleri neler? Bir de onlara bakalım. Az önce de bahsettiğimiz gibi Shredder namı diğer Oroku Saki, ninjutsu sanatında ustalaşmış bir dövüşçü. Sıradan bir insandan çok daha güçlü, hızlı ve çevik oluşuyla bilinir. Genellikle kaslı ve iri yarı bir Japon olarak tasvir edilen Shredder'ın iriliği yavaş olmasına sebep değildir. Kapluşlarla ilk karşılaşmasında hatta Leonardo tarafından yapılan "o kadar hızlıydı ki sanki aynı anda her yerdeydi" yorumuyla hızı övülür. Hey adam, ninja sonuçta. Kollarındaki sivri bıçaklar ise ki peynir rendesinden ilham alınarak tasarlanmışlardı hatırlarsanız, düşmanların gözünü korkutan güçlü silahlarıdır. Koskoca New York'u elindeki bir avuç ninja ile yönetmeyi başardığına göre de Shredder'ın zeki bir adam olduğu söylenebilir. Zaman içinde de zekasına eşlik edecek suç ortakları bulur kendine. Bunlardan en bilineni muhtemelen çoğumuzun çocukluk travması, bedeninden ayrı yaşayan beyin adam Krang'tır. Shredder'ın adamlarından 2 tanesi daha önem arz eder. Bunlar Bebop ve Rocksteady'dir. Hayli aptal ve beceriksiz olsalar da çizgi dizi sayesinde Ninja Kaplumbağalar evreninde sevilen karakterlerden olmuşlardı. Shredder'ın bir de çoğu varyasyonda manevi kızı olarak kabul ettiği ve veliahtı olarak gördüğü Karai isimli hanım bir ninja vardır. Karai bazı versiyonlarda taraf değiştirir, hatta Leonardo ile romantik bir ilişki içinde bulunmuşluğu da vardır. Neyse, Shredder'a dönersek, son olarak karakterimizin beyaz perde maceralarından da söz etmek gerekir, çünkü aralarından bir tanesi hayli olaylıdır. Hangisiymiş o? Bakalım. Kaplumbağaların 1990 yılında çekilen ilk filmlerinde Shredder, Japon aktör James Saito tarafından canlandırılmıştır ve hikayesi çizgi romandakine hayli yakındır. İkinci filmde ise bu görev François Chau'ya verilmiştir. Bu üçlemenin son filminde ise Shredder yer almamıştır. Peki olaylı olan hikaye hangisi? Şu: 2014 yılında beyaz perdeye dönen Ninja Kaplumbağalar filmi için Shredder'a radikal bir değişiklik yapılmaya çalışılmıştır. Oroku Saki ismi batılılaştırılarak Eric Sachs olarak değiştirilir ve rol Amerikalı aktör William Fichtner'a verilir. Filmin çıkmasına yakın Shredder'ın Japon bir aktör tarafından canlandırılmadığı duyulunca bu hayranlar arasında bir tepkiye yol açar. Tepki sonucu film ekibi ek sahneler çekmek için yeniden toplanır. Bu kez Shredder rolü Japon aktör Tohoru Masamune'ye verilir ve Eric Sachs adlı karakter ise Shredder'ın sadece bir öğrencisi olarak değiştirilir. Ve son olarak
2016 yılında yayınlanan devam filminde Shredder olma görevi Fast and Furious Tokyo Drift adlı filmden aşina olabileceğiniz aktör Brian T'ye teslim edilmiştir diyerek yavaştan kaçalım. Efendim, ninja kaplumbağaların ezeli düşmanı Shredder'ın hikayesi özetle bu şekilde. Kaplumbağalar birkaç basit oyun dışında son zamanlarda biraz sessizler ama bir gün muhakkak geri döneceklerdir. Beraberlerinde Renda Adam Shredder'ı da geri getireceklerdir elbet diye düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.